Dilden dile yayılan bir söylenceye göre Kafkas dağlarının kuzey eteklerinde yaşayan insanların kuvvetli inanç ve İslamiyet'e desteğinden etkilenen Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu insanlara lütfederek kendine ait mayalardan vermiş ve kefir yapımını öğretmiş. Buna karşılık Kafkas halkları da mayaları yıllarca büyük bir özenle saklayıp babadan oğula geçen bir korumayla yaşatmışlar ve asla dışarı çıkarmamışlar. Çünkü bölgedeki yaygın inanışa göre şayet kefir mayaları başka ellere geçerse Peygamberimizin itimadı boşa çıkacak ve bu halkların kuvvetleri zayıflayacaktır. Kafkasya'da nesiller boyu inek, keçi, bazen de koyun sütüyle yapılan kefir genellikle hayvan işkembesine konulup kapının önüne asılırmış. Her eve giriş çıkışlarında ev halkı kefir dolu tulumu çalkalar ve içinden kefir alındıkça süt ilave ederek hiç ara vermeden kefir içerlermiş. Yüzlerce yıl Kafkas halklarında saklanan bu içeceğin şifa veren özellikleri ne kadar gizlenirse gizlensin, zaman içinde dilden dile yayılmış. Marco Polo'nun doğuya yaptığı ziyaretlerini anlatan günlüklerinde hastaları iyileştiren, enerji veren sihirli bir iksir olarak tarif edilen kefir, Kafkasya'da ancak 19. yüzyılın sonuna kadar saklı kalmış. Kefirin tüberkülozun, bağırsak ve mide hastalıklarının tedavisinde çığır açması Rus doktorların dikkatini çekmiş ve ilk bilimsel araştırmalar Rus doktorlarca yapılmıştır. Rus Doktorlar Birliği 1900'lü yılların başında kefir mayalarının ne pahasına olursa olsun ele geçirilerek Rusya'ya getirilmesi kararını almış. Bundan sonraki olaylar ise casus romanlarını aratmayacak cinsten. Rus Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen Blandov kardeşler genç ve güzel Irina Sakharova ile anlaşırlar. Irina kefir mayalarına sahip Kafkas bir bey olan Mirza Barkorov ile ilişki kurar ve kendine aşık eder. Irina, Mirza Bey'den güzellik ve gençlik kaynağı olan kefir mayalarından ister ama emeline ulaşamaz. Peygamberinin emanetini aşkı da olsa bir yabancıya vermeyen Mirza Bey yine de Irina'dan vazgeçmez ve onu kaçırtır. Fakat Irina, Mirza Bey'in elinden adamları sayesinde kurtulur ve zorla evlenmeye zorlandığı için de Çar'a şikayet eder. Çar'ın kararı ile Mirza Bey mayalardan bir fincan Irina'ya vermeye zorlanır. Bu hikayenin doğruluğu 1973 yılına ait bir beraatte gizlidir. Rus Sağlık Bakanlığı bu tarihte Irina Sakharova'ya böyle bir içeceği Rus halkına armağan ettiği için özel bir teşekkür mektubu yazmıştır. Irina sayesinde Rusya'ya gelen kefirler hemen yayılır ve en çok tüketilen içecek haline alır. İkinci Dünya Savaşı sırasında da Alman askerlerle Almanya'ya getirilen mayalar eczanelerde ve o dönem için oldukça yüksek fiyatlarla satılır. Böylece dünyaya açılan kefir mayalarının tümünün Irina'nın bir fincan mayasından üretildiği söylene gelmektedir. Bazı kaynaklardaki bulgular da kefirin Orta Asya'da göçebe olarak yaşamlarını sürdüren Türkler tarafından 5000 yıl önce bulunduğunu gösteriyor. Hayvanları ilk evcilleştirdikleri zaman onların sütlerinden yararlanan Türkler yaşamlarının her alanında mayaladıkları süt ürünlerini her yere taşımışlardır. Sürekli yanlarında bulunan atlardan, keçi ve koyunlardan yararlanmışlar, at sütünden kımız, keçi ve koyun sütünden kefir üretmişlerdir. Daha çok yerleşik topluluklar tarafından peynirden, yoğurttan önce kefir üretilmiş ve insanların temel besin maddesi olmuştur. Sürekli göç eden topluluklar Orta Asya'dan gelerek Avrupa'ya yaptıkları akınlarda beslenmeleri ile Avrupalıların dikkatini çekmiştir. Bu yüzden Avrupalılar Türklere laktafaküs, süt obur adını vermişlerdir. Beyinsel ve fiziksel gücü yüksek, protein beslenmesi fazla, çok güçlü ve sağlıklı vücut yapıları ile araştırmacıların ilgi odağında olmuşlardır. Avrupa'nın salgın hastalıklardan kitlesel ölümleri yaşadığı zaman diliminde Büyük Hun İmparatoru Attila'nın orduları Roma'ya saldırdığı tarihlerde Türklerin hastalıklara karşı dirençli olmaları Avrupalılar için hep soru işareti olmuştur. Türklerin beslenmelerinde dikkat çeken kefir, Avrupalı tarihçiler tarafından o tarihlerdeki kayıtlara sihirli, mucizevi içecek olarak geçmiştir. Macaristan,
Polonya ve İskandinav ülkelerinde bugün yaygın olan kefir, Orta Asya'dan gelen Türkler tarafından getirilmiştir. Ünlü gezgin Marco Polo seyahatlerinde kefirden söz etmekte, ancak bir türlü elde edemediğinden Avrupa'ya getiremediğini belirtmektedir. Tibet'te Budist rahiplerin elde ettikleri kefiri sürekli mayalayarak tapınaklarında gelen ziyaretçilere şifa olarak dağıttıkları, hastaları kefirle iyileştirdikleri bilinmektedir. Kefir bütün dünyada dilden dile dolaşarak bir efsane haline gelmiştir. 5000 yıllık tarihsel gelenek, Kafkasya'daki Elbruz dağlarındaki Türklerin geleneklerini sürdürmeleri sonucu günümüze ulaşabilmiştir. Kefirin üretilmesinde kullanılan orijinal kefir taneleri babadan oğula geçen bir miras gibi değer taşımış, bir mücevher gibi diğer topluluklardan korunmuştur. Sürekli göç edenlerin kendi çadırlarının yanında özel topluluğa ait kefir çadırları kurdukları bilinmektedir. Hastalıklara şifa olması nedeniyle kefir, peygamber tanesi, peygamber darısı gibi isimler almıştır. Kefir isminin Kafkas dillerinde en iyi yapıldı. Orta Asya Türkçesinde ve Arapçada keyif veren, coşturan anlamında keyif veya köpük anlamında kef sözcüklerinden türediği öne sürülmektedir. Uzun yıllar saklanan kefir, dilden dile dolaşan hikayeleri ile Kafkasyalıların gençlik iksiri olarak anılmıştır. Uzun yaşam öyküleri olan, sık sık anlatılan, bir asrı devirmiş 120-140 yaşlarında Kafkasyalılar ile yapılan söyleşilerde su yerine kefir içtikleri belirtilmiştir. Kafkasya'da hiçbir kanser vakasına rastlanmaması, hastalıkların çok az olması, kefiri binbir derde deva, şifa kaynağı ve sağlık mucizesi olarak benimsenmesini sağlamıştır. 1900 yılların başında Kafkasyalıların uzun ve sağlıklı yaşamları bilim dünyasının da ilgisini çekmiştir. Rus bilim adamı Ilya Mechnikov'un Kafkaslarda yaptığı araştırmalarda kefir keşfedilmiştir. Laboratuvarlarda yapılan analizlerde probiyotik özellikleri ortaya çıkmıştır. Probiyotik bakteri ve maya zenginliği itibariyle kefir, sağlık yönünden yararları olan doğal fermente bir süt ürünü olarak literatürlere geçmiştir. Tedavileri destekleyici yönüyle çok önemli bir besin maddesi olarak sürekli önerilmiştir. Ilya Mechnikov, tıp dünyasında probiyotiklerin kâşifi sayılmış ve bu alandaki çalışmaları ile 1908 yılında Nobel Tıp Ödülünü kazanmıştır. Bu alandaki çalışmalarını Paris'te Pasteur ile paylaşmış, fermente süt ürünlerinin üretiminde yaptığı araştırmalar üreticilere kaynaklık etmiştir. Kefir, yoğurt gibi Türklerin bulduğu ve bütün dünyada bir Türk buluşu olarak tanınan bir süt ürünüdür. Orijinal adı ile dünya dillerinde yer edinmiştir. Orta Asya'dan ve Kafkaslardan Rusya, İskandinav ülkeleri ile Avrupa ve Amerika'ya yayılmıştır. Türkiye'de evlerde yapılan ve çoğalan mayasının elden ele dağıtılması ile yaygınlaşan kefir, bu geleneksel yöntemle günümüze gelme şansı bulmuştur. 1966 yılında Profesör Doktor Hasan Yaygın'ın Almanya'dan kefir tanelerini Türkiye'ye getirmesi ile üniversiteler kefir ile ilgili akademik çalışmalara başlamışlardır. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde başlayan ve bugün halen devam eden çalışmalar diğer üniversitelere yayılmıştır. Bugün İstanbul, Akdeniz, Uludağ, Ankara ve Kars üniversitelerinde kefir ile ilgili araştırmalar sürmektedir. Tıp dünyası yurt dışında çok yaygın olarak yapılmış olan klinik deneyleri ülkemizde de yapmak için çalışmalara başlamıştır. Çeşitli üniversitelerde sürdürülen bu çalışmalar artarak devam etmektedir. Probiyotik doğal bir süt ürünü olan fonksiyonel gıdalara kaynaklık eden kefir, günümüzde doğal ürünlere yönelimin öncüsü olmuştur. Her geçen gün daha fazla artan, ilgiyle karşılanan kefir bütün dünyada yaygınlaşmaktadır. Hastanelerde, kliniklerde tedavilerin desteklenmesinde temel besin olarak hastalara önerilmektedir.